üzerinde yaşamın kesintisiz olarak devam ettiği en eski şehirlerden biri olan Van'dan herkese merhabalar. Merhaba. Bu gezimizde Van'dayız. Beni Instagram'dan takip edenler biliyor. Aslında 1-2 ay önce tekrar Van'a gelmeye yeltenmiştik. Fakat sabah havalimanı yerine 20 yaş dişim yüzünden hastaneye gitmek durumunda kalmıştım. Kamu spotu, 20 yaş dişinize asla güvenmeyin. Her an sizi yarı yolda bırakabilir. Dişlerinize iyi bakın. Van kültürü, tarihi, kültürel mirası, gölü arkamda görüyorsunuz. Deniz gibi göl, muhteşem bir göl. Çok gezip görmek istediğimiz Kumsalları. ülkemizin çok güzel coğrafyalarından, şehirlerinden bir tanesi. Eski, hatta şöyle eski, arkeolojik kazılarda burada ilk yaşam izleri milattan önce 5000'lere kadar gidiyor. Fakat ilk de şehir kuranlar burada milattan önce 2000 gibi Hurriler. Daha sonra milattan önce 900 gibi Urartular burada Van Kalesi'nde Tuşba adıyla başkentlerini kuruyorlar. Hazırsanız gezimiz başlasın. Hadi bakalım. Evet, şimdi Van'dayız, Van Kalesi'ndeyiz. Van'ın simgesel yapılarından birindeyiz. Van Kalesi'ni ve dolayısıyla Van'ın tarihini konuşalım istiyorum. Van Kalesi, M.Ö. 9. yüzyılda Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından gördüğünüz bu sarp kayalıklar üzerine yaptırılan bir kale. Tuşba ismiyle anılıyor ve buraya başkent, Urartu devletine başkentlik yapıyor. Küçük bir bilgi, M.Ö. 9. yüzyıl Urartu diyor olabilirsiniz. Daha önceleri de Urartular var ama böyle bir devlet olarak yoklar. Derebeylikleri olarak var. M.Ö. 13. yüzyıla kadar gidiyor. Anadolu'dan gelen Medler M.Ö. 600 gibi buradan Urartuları atıyor ve buranın sahibi oluyor. Daha sonra Medlerden sonra da buraya Persler geliyor. 150 yıl boyunca buraya sahip oluyorlar. Perslerden sonra da Büyük İskender Doğu seferine çıkıp buraları da kendi ülkesinin topraklarına katıyor. Hadi gelin devamını kalenin içinde konuşalım. Mardin videomu izleyenler hatırlayacaktır. Dara Antik Kenti'ni Romalılar güneyden gelen Sasani saldırılarına karşı bir sınır karakolu olarak kullanmış. Burayı da Van Kalesi'ni de gene Romalılar Sasanilere karşı bir karakol olarak kullanıyor. Haliyle burada çok medeniyet çatışması yaşanıyor ve dolayısıyla Van'da bunun haricinde 3 tane daha kale var. Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi ve Ayanis Kalesi. Burası çok büyük medeniyetlerin çatışma sahası olmuş. 1458 Kanuni Sultan Süleyman Van'ı Osmanlı topraklarına katar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeniler ve Ruslar Van'ı ele geçirirler. Fakat 1918 yılında Ali İhsan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Van'ı işgalci kuvvetlerin elinden tekrar geri alır. Şimdi biz Van Kalesi'ni gezmeye, daha sonra Muradiye Şelalesi olsun, Van Kedisi olsun birçok yeri gezmeye gideceğiz. Fazla vakit kaybetmeyelim. Gelin kaleyi bitirelim. Van Kalesi'ni gezdik ve şimdi geldik Muradiye Şelalesi'ne. Muradiye Şelalesi Van'dan yaklaşık 65-70 kilometre kuzeyde kalıyor. Çok güzel bir yolla geliyorsunuz, çift gidiş çift geliş. İsmini Bağdat seferine çıkan 4. Murat'tan aldığı rivayet ediliyor. Çok güzel bir şelale. Eğer Van'a geliyorsanız gelin bu güzel şelaleyi görün. Bir 5-10 dakika dünyadan uzaklaşıyorsunuz şu güzel sesi dinlerken. Muradiye Şelalesi'ni de gördük. Şimdi Van'a geri dönüyoruz. Hadi bakalım.
İkinci günden herkese merhabalar. Yaklaşık 2200 metrede ikinci gün videosuna başlıyoruz. Rotamız Nemrut Krater Gölü. Tatva'nın içinden çıktığınız bir çok güzel yolu var. 20 kilometre Tatva'nın içinden. 10 kilometresi asfalt, 10 kilometresi de parke taş. Google Maps'e inanıp sakın onunla gelmeyin çünkü o sizi ta Ahlat üstünden dönüp getiriyor. Tatva'nın içinden buraya çıkış var. Çok rüzgar var ama manzara muhteşem. Tatvan'da şurası. Biz daha tırmanmaya devam edeceğiz. Yaklaşık bir 2350 metredeyiz şu an. Bir 2900 metreye kadar çıkacağız ve Nemrut Krater Gölü'nü, o muhteşem manzarayı göreceğiz. Buket, Ay, üşüyor gibisin. biraz esiyor. Serin. Biraz serin ve soğuk, bildiğin soğuk yani. Göle girilmez şu Göle... an. Hadi o zaman yukarı. Evet, geldik Nemrut Krateri'nin içindeki büyük göle, Nemrut Krater Gölü'ne. Burası muhteşem bir doğa. Kraterin içine girdikten sonra yaklaşık yarım saat daha böyle kraterin içinde yollardan gidiyorsunuz, parke yollardan ve muhteşem yerler. Yani kendinizi dünya dışında bir yerde gibi hissediyorsunuz. Volkanik kayaların içinden çıkmış yemyeşil ağaçlar var. Mars'taymış gibi, başka bir gezegendeymiş gibi bir his uyandırıyor siyah siyah kayalar. Nemrut ismini M.Ö. 2100 yıllarında Babil hükümdarı Nemrut'tan alıyor. Nemrut Dağı'na çıkmıştık hatırlarsanız. Onun tüm üstünü de görmüştük. O videomu izlemediyseniz onu da mutlaka izleyin. Muhteşem bir doğa var. Enfes bir doğa var. Ben fazla konuşmayacağım sanırım. Buket fotoğraf çekiyor. Buket kolay gelsin. Ben de buradayım. Nasıl gidiyor fotoğraf çekimi? Güzel gidiyor. Gölden çıktık, hemen 5 dakika yanında küçük göl var. Burada dedik bir demleme çay içelim sıcak. Sağ olsun arkadaş bize demliği getirdi koydu için diye. Yalnız bayağı rüzgar var. Ama burası daha sessiz sakin. Büyük göl tarafına göre. Hani buraya gelip görecekseniz büyük gölü, dönüşte de küçük göle uğrayıp bir çay için derim. Bayağı güzel. Çok rüzgar var ama bu göl. Çok rüzgar var. Sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Devam edelim. Videoya devam edelim. Buket, neredeyiz? Hiçliğin ortasında. Vallahi hiç değil. Nemrut Krater Gölü'nden Ahlat'a giden yol işte böyle. Hiçbir şey yok. Ne telefon çekiyor ne bir şey çekiyor. Bak Buket koşa koşa oynuyor. Şu an buradayım da. Nerenin burasındayım yani? Biz Ahlat'a doğru yolculuğa devam ediyoruz ama bu yol çok güzelmiş. Biraz tozlu topraklı ama kötü bir yol değil. Buradan arabayla Nemrut Krater Gölü'nden Ahlat'a inebilirsiniz. Evet, şu an Orhun kitabelerinden sonra Türk İslam coğrafyasının en önemli eserleri olarak kabul edilen Selçuklu mezar taşlarının yer aldığı Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldik. Burada üzerinde muhteşem kabartma ve oymaların bulunduğu yaklaşık 1000'den fazla mezar taşı var. Boyları 4 metreye kadar varan bu mezar taşları neredeyse 1000 yılı aşkın süredir ayakta duruyor. Burası UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alıyor ama umuyorum ki devletimizin çabalarıyla bu muhteşem mezarlık, bu mezar taşları 2019 yılında Dünya Miras Listesi'ne girecek.
Hadi gelin biraz da Ahlat'ı konuşalım. Ahlat Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı. 1050 civarlarında Sultan Alparslan Anadolu'ya seferler düzenlerken Ahlat'ı bir üs olarak kullanıyor. 1071 Malazgirt zaferinden sonra da Ahlat altın günlerini yaşamaya başlıyor. Burada yetişen bilim ve ilim insanları dünyaca ünlü oluyor. Özbekistan'daki Buhara ve Afganistan'daki Bel kentlerinden sonra dünyadaki 3. Kubbetil İslam olarak kabul edilen kent Ahlat. Evet, şimdi geldik Ulu Kümbet'e, Usta Şagirt Kümbeti'ne. Bu arkamda gördüğünüz Selçuklu Kümbeti, Ahlat'taki veya belki Anadolu'daki en büyük Selçuklu kümbetlerinden bir tanesi. Alt katında cenazelik kısmı var. Bu kümbetin kitabesi bulunmadığı için 12. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülüyor araştırmacılar tarafından. Bu kümbete Usta Şagirt Kümbeti deniyor. O ismin de nereden geldiğini rivayet edildiğini onu da size söyleyeyim. Usta ve çırağından birer kümbet yapılması isteniyor. Fakat ustanın yaptığı kümbet yıkılıyor, çırağın yaptığı kümbet ayakta kalıyor. O günden sonra da buraya Usta Şagirt Kümbeti deniyor. Mezarları gezdik, kümbetleri gezdik. 2. günün sonuna geldik. Ama Ahlat'a yolunuz düşüyorsa size burayı kesinlikle tavsiye edeceğim. Neredeyiz Samet? Ahlat Selçuklu Parkı'nda. Bu parkta gelin. Güzel bir kahveniz için, çayınız için kahve 10 numaraydı. Çay da güzeldi. Samet, her şey için teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Van gezimizin 3. gününden hepinize merhabalar. Sıcak güzel bir Van günü. Böyle montları attık ve kendimizi de Akdamar Adası'na attık. Akdamar Adası deyince aklınıza da tabii ki Akdamar Kilisesi, gerçek ismiyle Kutsal Haç Kilisesi geliyor. Arkamda görüyorsunuz. Merhaba Buket'ciğim, hoş geldin. Buket de fotoğrafları çekmeye devam ediyor. Bu arada... Ben kiliseyi kapamayayım, pardon. Önemli değil. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama bir soğuk algınlığı, bir grip durumumuz var. O yüzden sesim böyle kötü geliyor olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Gene hasta dolaşıyoruz böyle. Bu arkamda gördüğünüzde Kutsal Haç Katedrali. İsmi nereden geliyor? Rivayetler ne? Onu da konuşalım sizlerle kısaca. Bir rivayete göre Kudüs'ten İran'a kaçırıldıktan sonra 7. yüzyıl gibi Van'a gerçek haçın bir parçası getiriliyor. Ve Kral 1. Gagik tarafından 915-920'li yıllarda bu arkamda gördüğünüz kilise Van'a getirilen haçın parçasını korumak için yapılıyor. Muhteşem bir işçilik. Hayranlıkla seyrediyorum. Gelin beraber dolaşalım. Siz de bu güzelliğe şahit olun. Bu kilise mimari açıdan Orta Çağ Ermeni sanatının en parlak eserlerinden biri. Kızıl andezit taşından inşa edilmiş olan bu kilisenin dış cephesi alçak rölyef şeklinde işlenmiş bitki, hayvan motifleri ve kutsal kitaptan alınma sahnelerle bezeli. Bu kilisenin hala ayakta duruyor olmasını bir ölçüde Yaşar Kemal'e borçluyuz. Tarihlerden 25 Haziran 1951. Dönemin hükümetinin emriyle bu kilisenin yıkılmasına karar verilir. O zamanlar genç bir gazeteci olan ve bu yıkım kararından tesadüfen haberi olan Yaşar Kemal'in müdahaleleri sonucu yıkım durdurulur. Eserlerinde Anadolu'nun masal ve efsanelerine sahip çıkan Yaşar Kemal, bu sefer Anadolu'nun tarihi mirasına sahip çıkmıştır. Evet, Akdamar Kilisesi'ne, adasını gezdik. Yavaş yavaş dönüş vakti. Ama ben bu kiliseyi, işçiliği, ülkemizin sahip olduğu bu kültürel mirası, tarihe bayılıyorum. Çok keyif gezdim. Sen beğendin mi Buket Hanım? Ben de çok beğendim. Zaten bir sonraki motora kaldık. Daha çok fotoğraf çekeyim diye. Parantez açıyorum. Buket, sözünü kesiyorum. Burada geldiğiniz motorla dönmek zorunda değilsiniz. Bir sonraki motorla veya iki sonraki motorla da kalkan. aynı yerden kalkan, iki farklı yerden kalkıyor çünkü yanlış yere Bir dönmeyin. tarafa gitmeyin, araba başka yerde bulmayın. Dönebilirsiniz, sorun yok. Keyifliydi. Buradan nereye gideceğiz?
Buradan Van Kedi Evi'ne gideceğiz. Önce Hayır. kahvaltıya mı gideceğiz? Önce Van kahvaltısı. Ben de kedi yalnız yemek. Ben de kahvaltı. Biz sabah kahvaltısını es geçip direkt Akdamar Adası'na geldik. Hani motor çok bekleyebiliriz diye. Şimdi gideceğiz, güzel bir Van kahvaltısı. Evet. Van'ın alameti farikası olan o Van kahvaltısını edeceğiz. Heyecanlanıyorum. Onun dışında coğrafya müthiş zaten. Şurada güneş olduğu için O tarafı yani çok tam gösteremiyoruz. çekemiyoruz ama yani inanılmaz etraf dağlar. Yani muhteşem ya. Bence akşamüstü gelinse belki daha iyi fotoğraflar çekilebilir. Gün batımında daha güzel bir fotoğraf ama olabilir kaça ama kadar var feribot bilmiyorum, onu ben sorarsınız. de bilmiyorum. Feribot yok, gemi. Ay gemi. Aa, Hadi o zaman Van kahvaltısında görüşmek üzere. yanlış yaptım. Biz yavaş yavaş motora doğru gidelim. Van kahvaltısına gidiyoruz dedik ama planda küçük bir değişiklik oldu. Çavuştepe, Urartu kentine gelmeye karar verdik. Bu Çavuştepe'de bulunan. Burayı dolaşalım, öğle kahvaltımıza gidelim dedik. Çünkü ülkemizin sahip olduğu muhteşem tarihi bir kentlerden, kaleden bir tanesi bu. Burada da Mehmet amca var. Urartu dilini okuyabilen, yazabilen herhalde dünyadaki sayılı insanlardan bir tanesi. Onunla da biraz konuşacağız. Ben sözü fazla uzatmayayım. Gelin bu muhteşem kaleyi gezelim. Evet. Kalanlarını görelim. Ondan sonra da Mehmet amcayla biraz sohbet ederiz. Buyurun Buket Hanım. Tarihe dokunmak, zamanın içinde yolculuk yapıyormuş hissi uyandırıyor bende. Muhteşem bir şey yani. 2800 yıl önce burada yaşayan insanlar bu çivi yazısını buraya kazımışlar. Ve ben 2800 yıl sonra geliyorum. Burada onların bıraktığı bu mirası, bu yazıtı görebiliyorum. Muhteşem bir şey. Hadi gelin gezmeye devam edelim. Şimdi Çavuştepe Kalesi'nde sizi Mehmet amca ile tanıştıracağım. Urartu dilini bilen dünyadaki sayılı insanlardan bir tanesi. Mehmet amcam da burada. Şimdi içeride çok güzel kendi hazırladığı şeyler var. Onlara da bakalım. Biraz da muhabbet edelim istiyorum. Urartu dilini çözdün. Nasıl oldu? Biz şöyle kısaca bize anlatır mısın? Nasıl başladın? Nasıl kısa oldu? Değil ki, Kısa değil mi? Kısa. Ne kadar aldı abi? Kaç sene burada böyle bunların? 25 yılım aldı. 25 yıl. 3 yılda alfabeyi tamamladım. Çünkü Urartu alfabesi ne Türkiye'de ne de dünyada yok. Urartu alfabesini çözdün. Çözdüm, Süper. tamamladım. O zaman da Türkiye'de 50-60 kişi Urartucayı biliyordu 75'lerde. Nasıl bir dil peki? Yani sen böyle zor alfabesi rakamları nasıl bir... Rakamlar kolaydır ama alfabe biraz zor. Zor. Karışık, evet. Hele lisan çok daha karışık. Lisan karışık. Şimdi bir sıra okuyorsunuz, bir satır okuyorsunuz, bir şey anlamazsınız. Ancak öndeki kelimeyi biraz arkaya, arkadakini, sonra sondakini ileri, o şekilde cümle kuruluyor. Cümle kuruluyor. Vay be. Ondan sonra başladık işte lisan 22 yılda ancak 650 kelime öğrenebildim. 22 yılda 650 kelime. Ne kadar zor, nasıl Ama bir emek. Hiçbir cümlede kuramıyordum. İstanbul'a gittim, değerli bir hocamız vardı. Hocam ben vazgeçiyorum dedim. Deli misin dedi, yıllardan beri çalışıyorsun falan filan. Hocam çözemiyorum dedim. Çekmecesinde bir kağıt çıkardı Urartucayı. Oku bakalım. Okudun. Ne anlatıyor? Anlamıyorum ki dedi. Hocam işte anlayamadım ki. Dedi oğlum bunlar yazıları bizim yazılarımız gibi değil. Size anlatayım gibi. Şunu buraya al, aldım. Bunu da buraya al, aldım. Öndekini buraya al, şöyle. Ha, şimdi kuruldu mu? Evet hocam. Evet. Birilerine öğrettin mi bunu? Bir çocuğum öğrendi. Üniversite mezunuydu tabii. Askerdeyken. Tebrik ediyorum. Valla Mehmet amca ellerine sağlık. Yani bilgine sağlık. Sana sağlık. En azından onların dilini çözmemize yardımcı olmuşsun. Biz şimdi Mehmet amcamın yaptığı güzel şu Urartu alfabesinin yer alan ürünlerini inceleyelim. Sonra gezimize yavaş yavaş devam ederiz.
Üçüncü günde Akdamar Kilisesi, Çavuştepe Kalesi'ni gezdik ama tabii Van kahvaltısını öğlene bırakınca sona kalan dona kalır denkleminden kahvaltı servisi kapanmış. Ama biz Sütçü Fevzi'ye geldik. Daha önce de gelmiştik, video çekememiştim. Uçaktan inince açlıktan gözümüz dönmüştü. İlk gün. Ama sağ olsun Sütçü Fevzi'de Enes bize hemen yine bir sofra kurdu. Biz şimdi karnımızı doyuracağız. Burada çok güzel kavut var. İsmi neydi Buket? Murtuğa. Murtuğa. Nasıl yapılıyordu? Un, yumurta. Un yağda kavruluyormuş. Ondan sonra üzerine yumurta konuyormuş. Bunun üzerine cevizle bal da bazen dökebiliyorlar. Bu murtuğa. Bayağı hoşuma gitti Çok güzel. murtuğa. Evde de yapabilirsiniz dediler hatta bana. Kendi cacıkları var. Haydari gibi. Ay, biraz peynir, yoğun. Cacık gibi. Ama çok hoşuma gitti. Açlıktan şeyleri şaşırdım. Konuşamıyoruz artık. Kaymak. Kapadokya videomu izleyenler hatırlayacak. Orada kaymaklı yeraltı Biraz şehrinde kuru bir kaymak vardı. Onun biraz daha yumuşağı, biraz daha altı sütlü gibi olanı ama tadı efsane güzel. Özellikle bal Güzel, böyle güzel. üstüne cevizle güzel Peynir. çıkıyor. Otlu peyniri var. Hadi artık biz kahvaltıya geçelim yavaş yavaş çünkü Hepsi çok lezzetli. ben çok acıktım. Evet, şimdi bir şeyler yedik. Van'da en merak ettiğimiz yerlerden birine geldik. Nereye geldik Buket? Van Kedi Evi'ne. Van Kedi Evi'ne geldik. 100. Yıl Üniversitesi içerisinde. Burada her yer kedi. Villası. Kedi villası. Hadi gelin şu minik kedileri bir sevelim, görelim bakalım da. Van kedisinin tarihi de çok eski. Van kedisinin ilk izine Hitit uygarlığında rastlanıyor. Mücevherler mi ne? Mücevherlerinde varmış. Mücevherlerde varmış. Sonra Roma mı? Romalılarda. Kalkanlarında Romalılarda falan da kullanmışlar. görmüşler. Genetik bir hastalık, bozukluk daha doğrusu bu farklı iki göz renk olayı. Burada da bu türü koruyorlar. Tescilli bir tür. Bize ait bir tür. Burada da korumuşlar. Dışarı vermiyorlar farklı iki rengi olan gözlü kedileri. Sadece Yani burada sahiplenebileceğiniz Sahip- kedi iki gözü de aynı renk aynı renk olacakmış. olanlar. Ama muhteşemler. Hani Van'a yolunuz düşüyorsa gelin bu 100. Yıl Üniversitesi'ndeki kedi evine. Şu oyuncularla bir oyun oynayın. Bir ıslak mama verin şu garibanlara. Karınlarını doyurun. Bir iple oynatın falan. Alayı oyuncu çünkü yani. Hadi biz oynamaya devam edelim Buket'le. Evet, Van gezimizin sonuna geldik. Çok güzel, dolu dolu bir 3 gün geçirdik. Biraz yorucu oldu. Yetişmek, oraya gidelim, buraya gidelim derken keyifli bir 3 gün geçirdik. Ben Evet. Van'ı beğendim. Van'ı beğendin, ben de Van'ı beğendim. Van'ı beğendin. Yemekleri, kahvaltısı. Hocam ben Van'ı beğendim. Hocam, evet çok güzel bir nokta. Van'la ilgili şunu paylaşmak istiyorum. Buraya gelirseniz size herkes hocam diyecek. Herkes birbirine hocam diye hitap ediyor. Ya ben önce öğretmenim zannettiler. Yani öğretmen olduğumu biliyorlar. Acaba alnımda mı? Öğretmen oldum nasıl anladılar? Herkes şey diyor, hocam. Hocam. Evet yani kadın erkek fark etmiyor. Herkes birbirine hocam diyor. Aha. Başım üstüne diyorlar. Çok iyi insanlar. Çok Şimdi iyi buraya insanlar. gelmeden bile yol üstünde küçük böyle bir elma satan birine geldim. Hani 4 tane küçük elmalardan alalım dedik. Abi 4 tane elmadan para mı alınırmış dedi. Para almadı. Çay içmeye girdik dün Tatvan'dan dönerken. Böyle Gevaş'a 38 kilometre kala kapkaranlık yolun ortasında böyle bir kıraathane gibi bir yer. Hani çay kahve içtik, para almak istemediler. Buradan hepsine teşekkür ediyorum tekrar. Çok misafirperverler. Çok hoşuma gitti. Gündüz güneşli, sıcakken güneş batmaya başlayınca Kısak oldular. böyle üşümeye başlıyorsunuz. Güzel bir geziydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir gezide, başka bir vlogda tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.